Antarktika, dünyanın en güneyinde yer alan, dondurucu soğukları ve etkileyici buz örtüsüyle bilinen bir kıtadır. Ancak Antarktika'nın sadece bu özellikleriyle sınırlı olmadığını biliyor muydunuz? Bu uzak ve izole kıta birçok bilinmeyeni ve gizemi barındırıyor. Hadi hep beraber Antarktika'nın sırlarla dolu dünyasına bir yolculuk yapalım. Antarktika sıradan insan için büyük gizemlerle dolu bir kıtadır. Bunda sıfırın altındaki soğukluk, çetin karasal iklimi, geniş ve gizemli yapısıdır. Keşifler, bilim adamları ve benzer şekilde komplo teorisyenleri için her zaman bir hayranlık ve entrika kaynağı olmuştur. Sert iklimi ve buzlu manzaraları ile gezegenimizin en güney bölgesi büyük ölçüde keşfedilmemiş ve gizemle örtülmüştür. Bazıları kıtanın eski uygarlıklara, gizli askeri üslere ve hatta dünya dışı yaşama ev sahipliği yaptığına inanıyor. Diğerleri, Antarktika'nın gerçek amacının gölgeli bir seçkinler grubu tarafından halkın gözünden saklanmak olduğunu iddia ediyor. Yapısı ve neredeyse insanlar için yaşam olanağının olmaması büyük bir etken. Yeryüzündeki en soğuk iklim yapısı burada bulunuyor. Bu nedenle de soğukta olduğu kadar gizemle de sarılı. Çünkü dünyadaki en büyük 5. kıta olmasına rağmen burada kimse yaşamıyor ya da bize öyle söyleniyor. Kıtanın %99'u buzlarla kaplı, Güney Amerika'nın en güney noktasına doğru buz adacıklarıyla uzanan bu kıtanın doğusu ise Avustralya'ya komşu, ara sıra yağmur düşmesi nedeniyle Antarktika aslında bir çöl olarak tanımlanıyor. Ancak kum fırtınalarının yerine saatte 320 km hıza çıkabilen kar fırtınaları yaşanıyor. İlk olarak 1820 yılında böyle bir kıtanın varlığından bahsedilmekte, fakat bu dönemde oraya hiç kimsenin gidip gitmediği bir muamma, kıta hakkında birçok gizem söz konusu. Antarktika'nın bundan 50 milyon sene önce bitki ve hayvan türleriyle çevrili, ormanlık bir araziye sahip olduğu yapılan arkeolojik araştırmalar sonucunda ortaya çıkmıştır. Değişen iklim koşulları, Antarktika'daki bu canlı yaşam ortamını yok etmiş, geriye karlarla kaplı, ıssız bir kıta bırakmıştır. Antarktika'nın en bilinen yerlerinden biri de Kuru Vadi'dir. Yüzey bakımından Mars gezegenine en yakın şartların görüldüğü Kuru Vadi, özellikle NASA'nın merceği altında, Mars'a gönderilecek araçlar öncelikle bu arazide test ediliyor. Ayrıca saatteki hızı 300 kilometreyi bulan karabatik rüzgarı, bu bölgede oldukça etkili, zaten bu rüzgarın etkisiyle kayalar çanak şeklini almış, bölgedeki volkanik gaz delikleri de bir hayli ilginç. Hiç yağış almamasına rağmen vadi üzerinde bir göl var. Bu gölün kaynağının yerin altında olduğu tahmin ediliyor. Bilim adamları, Antarktika üzerinde binlerce sene önce büyük bir uzay taşının patlamış olabileceğini düşünüyor. Bilim adamlarını bu düşünceye sevk eden kanıtlar, Antarktika'nın buz katmanlarında minik meteorit parçacıkları ile dünya dışı toz tabakası bulunmasından ve bunların geniş bir yayıldığını düşündürmesinden kaynaklanıyor. Antarktika'ya 13.000 yıl önce düşen meteorun üzerindeki fosillerin üzerinde yapılan yeni araştırmalar, dünya dışı yaşam belirtisini ortaya çıkardı. Antarktika'ya 13.000 yıl önce düşen Elin Hills adlı meteor, 1996'da üzerinde fosillerin bulunması ile gündeme oturmuştu. Meteorun üzerindeki fosillerde bilinmeyen kimyasal ve fiziksel özellikler bulunduğunu ve tam 16 milyon yıl önceki patlamada oluştuğu düşünülen meteordaki yaşam belirtisinin Mars'ta 3,5 milyon yıl önce su olduğunu kanıtladığını ileri sürdü. Antarktika'nın Taylor Vadisi'nde bulunan 5 katlı bir şelale burası, sıradan şelalelere benzememesinin en büyük nedeni, tahmin edeceğiniz üzere kan kırmızı rengi. Peki gerçekten de buradan akan suyun rengi neden kırmızı? Yıllarca buzulların altında kırmızı suyun kaynağını anlamak için çeşitli teoriler öne sürüldü. Radar kullanarak buzulların altını tarayan bilim insanları, buzul altında karmaşık bir ağın varlığını keşfetti. Buzun altı, nehirlerinden ve göllerinden oluşan bir labirenti. Gelelim bu akıntının kırmızı rengine. Bu renk, tamamen akıntının içerdiği yüksek demir miktarından kaynaklanıyor. Araştırmalara bakıldığında, şelalelere yaklaştıkça sudaki tuz oranının arttığını görebiliyoruz. Bu eşsiz bileşim, buzun altı suyunun uzun bir süre oksijen, güneş ışığı ve sıcaklıkla etkileşime girmesinin ardından kızıla dönüşmesine sebep oluyor.
Antarktika'da bulunan gizemli piramitler. Antarktika'nın buzulları altında keşfedilen gizemli yapı, komplo teorilerine yol açtı. Yapı, Antarktika'nın dağlarında bulunan ve bir piramidi andıran şekliyle dikkat çekti. Birçok kişi, bu piramit benzeri yapıların, Antarktika'nın geçmişte ısınmış olduğuna dair kanıtlar olabileceğini öne sürdü. Bazıları ise bu yapıların gizli bir topluluğa, hatta Illuminati'ye ait olabileceğini söyledi. Ancak uzmanlar yapılan incelemeler sonucunda bu şeklin aslında buzulların erimesi ve kayalıkların ortaya çıkması sonucu oluşan bir doğa olayı olduğunu belirtti. 1973'te Antarktika kıyılarında bir delik ortaya çıktı. Ancak bu sıradan bir delik değildi. O kadar büyüktü ki Kaliforniya'yı yutabilirdi. Gizemli delik sonraki 3 kış boyunca varlığını sürdürdü. Sonra büyük ölçüde kapandı ve 2017'de 92.000 kilometrelik boyutuyla geri geldi. Kolinya ismi verilen bu delik, buzdağının tam tersi gibi düşünülebilir. Zira buzlarla çevrili açık bir havuza benziyor. Araştırmacılar, bu meseleyi açıklamak için bir dizi iklim anomalisinin aynı anda yaşanması gerektiğini öne sürdü. Araştırmacılar, atmosferik dolaşımın Güney Amerika kıyılarından kutup bölgesine sıcak ve nemli bir hava kuşağını getirdiğini, bunun bir dizi faktörle gelerek erimeye neden olduğunu keşfetti. Antarktika'da toplam 400 adet buzul altı göl bulunmakta, Doğu Antarktik buz tabakasının orta bölgelerindeki Vostok, bunların en büyüğü, tam üzerinde 1957 yılında Rusya'nın Antarktik Araştırma Merkezi olarak kurulan Vostok İstasyonu yer alıyor. Dünyanın en derin 4. gölü olan Vostok, 3700 metrelik bir buzul tabakasının altında bulunuyor. Buzul altı göller, hidrotermal aktiviteler nedeniyle ısı açısından soğuk ve sıcağın bir kombinasyonu olarak düşünülebilir. Vostok, ışığı tamamen bloke edebilecek kadar kalın bir buz tabakasıyla örtülü, bu nedenle öyle karanlık ki, hayat için gereken besini sağlayamayacağına kesin gözüyle bakılıyordu. Ancak, araştırma sonucunda, gölde şaşırtıcı derecede yaşam çeşitliliği bulunduğunu gösteriyor. Elde edilen örnekler üzerinde 2 yıl boyunca titizlikle yürütülen incelemeler, 3507 adet organizmanın genetik izini ortaya çıkardı. RNA ve DNA eşleştirmesi yöntemiyle türlerine göre tasnif edildiklerinde %94'ünün bakteri düzeyinde olduğu anlaşıldı. Bu durum, gölde henüz keşfedilmemiş kompleks yaşam türlerinin de olabileceğinin bir işareti. Dünyanın geri kalanından 15 milyon yıl boyunca korunmuş olan Vostok tabiatı, daha önce hiç karşılaşmadığımız yaşam formlarının evrimine olanak tanımış olabilir. Antarktika hakkında birçok komplo teorileri mevcut. Zaman zaman gündeme geliyor, daha sonra kayıp oluyorlar. Ama yıllar sonra bile bazıları hala sağlam altyapılara sahip, bu az keşif edilmiş kıta, her zaman bu tip ilginç fikirlerin bir aracısı olmaya devam edecek.